Şimdi Antalya'da bizim en çok sevdiğimiz sahile, denize gidiyoruz. Adrasan'a. Biraz kıvrıla kıvrıla giden bir yol. Antalya Finike yolunda giderken bir tabela göreceksiniz. Adrasan tabelası. Oradan girdiğiniz zaman önce Adrasan sahil yerleşkesine, daha sonra da plajına ulaşıyorsunuz. Bakalım Adrasan'da neler yaşayacağız. Buradaki güzellikleri size göstermek istiyorum. Buralarda böyle otopark dolu Adrasan. Tabii biz yoğun bir sezonda geldik. Hatta Antalya'ya ilk defa yoğun bir sezonda geldik. Otoparklar bu şekilde, bayağı bir araç için otopark mevcut. Ama otoparklar doluyor. Dolduğu zaman bir sonraki otoparka, bir önceki otoparka veya arka taraflara aracınızı park edebiliyorsunuz. Yani parkla ilgili İstanbul'daki kadar bir problem yok, öyle söyleyeyim. Kalacak yer olarak da biz Defne Pansiyonu tercih ettik. Çünkü Likya yolunda da Defne Pansiyonu tercih etmiştik ve bize çok yardımcı olmuşlardı. Bizim için hani böyle 5 yıldızlı cafcaflı oteller falan, biz hani öyle şeyleri zaten sevmiyoruz. Biz daha çok böyle küçük ve bizim için en önemli olanı samimi ortam. Hani anlaşabildiğimiz insanlar, bize yardımcı olan samimi ortamları seviyoruz. Bir sorununuz olduğunda size söylüyorlar. Hani yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Bu arada demeyin sakın böyle para mı alıyorsun sen falan diye. Kesinlikle öyle bir şey değil. Hani ben faydalandım, beğendiğim yerlerin ismini veriyorum. Eğer o yeri beğenmezsem ismini vermiyorum. Bu şekilde hani beğendiğim yerlerden de siz de faydalanın istiyorum. Abi günaydınlar. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Yine sizlerle olmak güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Dürüye abla, nasılsın? İyiyim, iyiyim. Çok şükür. Mikrofon. Evet. 4 yıl sonra yine Dürüye ablayla bir aradayız. Evet. 4 sene önce Likya yolunu yürürken gelmiştik buraya, Evet, öyle evet. tanışmıştık. Evet. Çok sevindim geldiğiniz Biz için. de öyle Dürüye abla. Çok duygulandık hatta böyle. Evet, evet. Hatta ilk geldik, acaba Dürüye abla bizi tanıyacak mı diye düşündük. Evet. Ama bir geldik direkt. Tanımam mı ben Onur'umla Zeynep'imi? Ay. Şimdi odamızı göstereyim, nasıl bir yerde kalıyoruz. Daha yeni yerleşiyoruz. Burası böyle bungalovlarla dolu. Terası da var. Terasını da göstereceğim, böyle akşamüstü terasta hamakta sallanması falan çok güzel oluyor. Böyle sıra sıra bungalovlar. Çamaşır yıkama imkanı da var. Yıkadığınız çamaşırları şöyle şuradaki tellere asabiliyorsunuz. Hatta buradaki tellere bak. Ya her şeyi düşünmüşler konforlu olsun diye. Burada hatta mandal isteyince Dürüye abla mandal da veriyordu. Ben hatırlıyorum biz. Çünkü çamaşırlarımızı yıkamıştık. Arka tarafa astırtmıştı o bizi. Çünkü o zaman çamaşır makinesi arkadaydı. Şimdi terasta, üst katta. Aynen öyle ya. Çok çok güzel. Bir de yani bakar mısınız şu ince düşünceye? Her bungalovun önünde de böyle bir tel var. Yani her şeyi düşünmüşler. Ne ihtiyacınız olursa her şeyi düşünmüşler. Bir de bungalovların kapısı da karşı karşıya bakmıyor. Yani hani karşı karşıya gelmiyorsunuz diğer ziyaretçilerle. Kesinlikle. Evet. Çok ince düşünceli. Şimdi içeriye bakalım. Biz burada 5 numarada kalıyoruz. Bir de şu çok hoşuma gidiyor benim. Her seferinde yani şu bungalovun önünde şöyle bank olmasına bayılıyorum. Ya diyeceksin hani bu çok büyük bir olay değil. Niye seviyorsun? Küçük bir ayrıntı. İhtiyacı oluyor insanın gelip burada bir oturmaya, bir soluklanmaya. Çok çok güzel düşünülmüş. Şimdi odaya bakalım. Şimdi yani ilk olarak böyle hoş, ferah bir koku, temizlik hissiyatı had safhada. Yani gerçekten gönül ferahlığı veriyor. Bir tane çift kişilik yatak var. Bir tane de tek kişilik yatak var. Hani çocuklu aileler için de bence ideal. Burada askılık var mesela. Evet. Boy aynası var. Yani bu boy aynasını pek çok bungalovda göremezsiniz zaten. Evet. Perdeler, Muğla uslubuyla yapılan halka perdeler. Sineklik. Evet, sineklik. Klima, bungalovun kliması var. Ve elbise dolabı, ayrıca televizyon. Tertemiz ya. O kadar temiz ki. Kesinlikle. Bungalovun içi de böyle. Tuvaleti de yine ben hani tuvaletleri göstermekten hoşlanmam. Ama baya temiz olduğunu bilin.
pırıl pırıl her yer parlıyor. Bir kere şöyle bir sabunluk olması çok büyük bir artı. Yine birçok bungalovda böyle bir şampuanlarınızı, sabunlarınızı koyabileceğiniz bir alan olmuyor. Doğru, doğru. Bu da çok güzel düşünülmüş. Ya bayağı bildiğin otel konforunda bir bungalov hani. Değil mi? Kesinlikle otel konforunda bir bungalov. Buradan da gözüküyor deniz, bakın. Bu sokak denize açılıyor. İlerse birazdan denize de gideceğiz. Adrasan'ın akşamları nasıl oluyor onu da göstereceğiz sizlere. Denize girmek için akşam üstünü tercih ettik. Hemen çıkıp sahile indik. Sahil zaten yakın. Daha doğrusu çoğu yerleşke sahile yakın. Musa Dağı'nı görüyoruz. Onun manzarasıyla şimdi denize gireceğiz. Seviyoruz burayı. Yarı kum, yarı taş. Ama ayağınızı acıtmıyor. Aynı zamanda çok ince kum gibi. Hani oranıza buranıza da yapışmıyor. Bakın şöyle. Hemen ufalayınca gidiyor. Kıyı da aynı şekilde. Birazcık taş. Birazcık kum. Oo. Su bugün çok güzel. Dün biraz bulanıktı. Bir yanda Musa Dağı, bir yanda da sahil, deniz. İşte Adrasan böyle bir yer. Şimdi birazdan denize gireceğim. Denize girerken de bunun koruma kılıfını takıyorum. Su geçirmez kılıfını takıyorum. Sesler çok iyi çıkmıyor. Ama yine fazla konuşmayacağım için çok da bir problem olacağını sanmıyorum. Oo, soğukmuş. Ama daha berrak, görüyor musun? Of! Niye böyle soğuk ya? Yani su güzel. Şu anda güzel. O kadar soğuk gelmiyor. Bir de ben havuzu falan pek sevmiyorum. Daha çok denizi seviyorum. Böyle bu iyot kokusunu alacaksın yani. Aa, Zeynep Baldam. Ben havuzu da çok seviyorum. Denizi de çok seviyorum. Gidiyorum. Şimdi bu güzel sahilde gençlerin yanına geldim. Onların da görüşlerini almak istiyorum. Merhabalar, nasıl gidiyor? Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederiz. Beğendiniz mi Adrasan'ı? Adrasan'ı beğendik. Siz uzun zamandır buraya geliyorsunuz herhalde. Evet, ben her yaz buradayım. Kuzenlerim kendisi Ayşe akrabam olur benim de. Kuzenimin de pansiyonu var. Her yaz buradayız, güzel vakitler geçiriyoruz. Ve bana göre burası daha güzel. Böyle hem sahili olsun, denizi olsun, kumsal olsun. Eğlenmek için de Olimpos'a yakın zaten. Eğlenmek isteyen genç kısım genelde Olimpos'ta takılıyor. Gayet güzel. O zaman burası biraz daha kafa dinlemelik oluyor. Yani evet, burası biraz daha sakin Olimpos'a göre. Evet, siz? Evet, aynı şekilde ben de denize girmek için her gün buraya geliyorum. Zaten burada yaşıyorum, buralıyım. Hem buradasınız hem de her gün denize geliyorsunuz buraya. Evet evet, buralıyım. Akdeniz bölgesinin en temiz sahili burası çünkü. Hemfikirim. En güzel şekilde burada giriyoruz. Arkadaşlarımı getiriyorum, kuzenlerimi getiriyorum. Yani Boylar eş dost çok tanıdık güzel. herkes Evet, buradasınız. tekne turuna da gidiyoruz. Suladamız çok meşhur. Aynen. Doğru, bir de burada sulağı da var değil mi? Evet evet, suladamız var, koylarımız var, Sazak, Akseki, Evet. Ceneviz olarak turlara Evet. çıkıyoruz. O zaman iyi eğlenceler diliyorum. Teşekkürler. Teşekkür Çok ederim. teşekkürler. Bekliyoruz.
Şimdi yolda dondurma minibüsü bulduk. Teşekkür ederim. Bundan şeyde de görmüştük. Afiyet olsun. Evet şimdi Onur. Bu dondurma minibüsünden Korsan Koyun'da ve Finike'de de görmüştük. Hatta bir tane de şeydeydi o. Çukurbağa'da da görmüştük. Ama bu minibüs o minibüs değil, bu abi başka bir abi. Burayı da deneyeceğiz şimdi. Abi bir tane yanıklı olsun. Adrasan'da ünlü Köroğlu dondurma. Burası Adrasan ünlü Köroğlu dondurmasıymış. Burada ünlüyüm ben. Tamam. Abi bir yanıklı olsun, bir tane de kakaolu olsun. Abi hepsi keçi sütlü mü? %25. Gayet güzel bir oran. Şimdi yanık dondurma Antalya'da meşhur ama damak tadı biraz farklı yani. Alışık değilseniz yiyemezseniz seven de çok seviyor, öyle bir şey. Hayırlı işler abi. Sağ olun, iyi Hayırlı işler. akşamlar. Şimdi burada böyle asılı poşetler gördüm. İçinde su var. Dürüye ablaya sordum bunlar ne diye asılı diye. Dedi ki karasinek bunun önünden geçtiği zaman ya da buraya yaklaştığı zaman kendisini kocaman görüyormuş. Korkup geri kaçıyormuş. Maksadı buymuş. Yani bu poşetlere böyle asınca karasinek gelmiyormuş. Şimdi Adrasan'da bir tane restorana geldik. Burada da hamburger söyledik. Böyle bir hamburger geldi. Yanında cips. Şöyle göstereyim. Bunu yiyeceğiz. Şimdi karnımız tok olduğu için bir tane söyledik, ikiye böldürdük. Yarısını Zeynep, yarısını ben yiyeceğiz. Bir de burada pancarlı ayran varmış. Onu aldık. Bunu da artık Zeynep'le beraber paylaşacağız. İşte böyle. Şimdi yiyeceğim. Hatta bir bakayım tadına. Nasıl? Evet, kalın bir et var. Bir de buna bakayım. Güzel. As you fade away, yeah, I'm about to fade away. 'Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going. Yani çok güzel bir koy aslında burası. İki tane dağın arasında. İnanılmaz derecede güzel bir atmosferi olan, çok keyif alacağınız, işte böyle loş ışıklar arasında, doğayla iç içe. Çok güzel yani. Nasıl değilsek ki acaba? Sen? Denizimiz güzeldir, Aynen. güneşimiz güzeldir. Çok gün fazla batımı. koy seçeneği var bir kere. Yani en önemli kısım o. Çok fazla koy var. İşte Ceneviz'e gidebiliyorsunuz. Sonra başka nereler var koy olarak? Sulada var, Aynen. Sazak var, bir sürü koy var. Yani Evet. Olimpos'a kadar gidebiliyoruz buradan. Aynen öyle. Çok güzel koylarımız var yani burada. Burada birçok koy var. Yakında da Çıralı var, Olimpos var. Peki Adrasan'ı diğer yerlerden ayıran farkı ne? Ya aslında bence en dominant olan şey denize yakın olmak. Yani işte Olimpos'a gittiğinizde mutlaka ki bir işte yürümeniz gereken bir mesafe kat ediyorsunuz denize ulaşmak için. Araç kullanmak durumundasınız ama Adrasan'da öyle değil durum. Direkt deniz hemen ayağınızın altında. İşte ne bileyim yemek yiyeceksiniz, gezmek istiyorsunuz. Tekne turları yine buradan kalkıyor. İşte dalış yapmak istiyorsanız yine buradan teknelerle dalış yapmaya gidebiliyorsunuz. Böyle imkanları olduğu için Adrasan biraz daha tercih ayrıcalıklı. ediliyor. Aynen öyle. Olimpos'u daha çok gençler tercih ediyor. Burayı biraz daha böyle keyif yapayım, daha rahat bir tatil geçireyim. Yani yerler aile geçiriyoruz. aynı zamanda da biraz daha elit diyebiliriz. Yani hatta bence Olimpos'tan biraz daha kalabalık diyebilirim. Çünkü oranın kitlesi çok farklı. Buranınki daha farklı ama ikisi de aynı oranda biraz daha yoğun geçiyor. Hele ki bu sezonda açıkçası biraz daha gümbür gümbür girdi yani Adrasan. Bir de burada işletme olarak daha fazla, alan daha geniş. O yüzden biraz da artısı var yani. Şu an teknelerin %90'ı Sulada turu yapıyor. İşte geri kalan %10'u koy turlarına gidiyor. O yüzden de talep çok var. Hatta bu yıl büyük bir Ankara şeyi var. Evet, grubu var yani. Sürekli Ankara'dan misafirler geliyor. Hep 06 plakalar. Bayağı yoğun. Likya yolu buradan geçiyor. Peki Likya yolu yürüyüşlerini fazlasıyla görüyor musunuz? Ya görüyoruz aslında bakarsanız ama daha çok buralardan böyle çok fazla çok da denk gelmiyoruz ya. Yine var ama. Sezon başında işte ilkbahar, Evet, sonbahar aynen. aylarında Mevsimine göre. çok Yazın oluyor. Ama tabii olmuyor yani yazın yürüyüşte. çok nadir havadan dolayı, sıcaktan Aynen. dolayı yürüyüşler az oluyor. Peki burası sezon
hangi aylarda açılıyor, hangi ay kapanıyor artık? Hani denize bu zaman girilir, bu zaman artık girilmez dediğiniz tarih var mı? Var tabii ki. Yani Mayıs'ta başlar. İşte Kasım'da biter diyebiliriz. Ama yine de şey de var yani Aralık'ta, Ocak'ta, Şubat'ta gelip Tabii, giren hala evet. daha oluyor. Genellikle onlar işte Rusya'dan gelenler. Soğuk olunca biraz sıcak oluyor. 1 Ocak'ta Öldeniz'de denize girmiştik. Fethiye'de. Ya, tabii girilir ama biz Ya mesela biz Bodrum'da Akdenizliler Mart'ta da için giriyorsun. Aynen. Mayıs, Kasım. O aralıktayız. Ya çok teşekkür ederiz. Ne demek? Biz teşekkür teşekkür ederiz. İyi ki ederiz. geldiniz. İyi ki tanıştık. Yine bekliyoruz Evet. sizleri. Seneye. Aynen. Musa Bey akşamları közde mısır yapıyor. Burada gündüz denizde yoruluyorsunuz, yüzüyorsunuz. Akşam da geliyorsunuz. Közde mısırla hem enerji hem keyif buluyorsunuz. Kömürde mısır. Sahile geldik. Sahilde hem ay manzarasını izliyoruz. Bir yandan ay doğuyor. Bir yandan da yıldızlara bakıyoruz. Gece timelapse çekiyorum. Musa Dağı'nın arkasında dönüp duran yıldızlara bakıyorum. Burasının gecesi de çok keyifli. Sahilde oturması da çok keyifli. Özledik ya. Özlemişiz gerçekten. Bir zamanlar Likya yolu için buralara gelmiştik. Likya yolu zamanlarımızı da özledim. Yazı da güzel, sonbaharı da güzel. Umarım bir daha buralara geliriz. Şimdi kaldığımız Defne Pansiyon'a geldik. Burada böyle açık büfe kahvaltı var. Bazlama ve kızartma da gelecek. Böyle sade bir kahvaltı yapacağız. Nar reçeli var. Muhtemelen portakal kabuğu reçeli. Birazdan tadına bakacağım. Pişi. Teşekkür ederiz. Şimdi Dürüye ablanın kendi nar bahçesi varmış ve o nar bahçesinden topladığı narları yine kendisi sıkıp böyle karla, buzla servis ediyor. Ben de nar suyunu çok seviyorum, biliyorsunuzdur. Üzümlerin olgunlaştığını söyledi Dürüye abla. Yılın ilk üzümleri. Bir deneyeceğiz bakalım, masaya çıkayım diyorum. Bir dene desen. Tamam. Hangisi? Bu iyi mi? Şu. Arkanda kafanda var bak, kafanda var. Bastonla göster. Ya şunu ya şunu. Şu daha güzelmiş. Bunu alayım. Kırdım. Ve üzüm koparma uzmanı Onur benle size ilk hasadı gerçekleştirmiş oldu efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Yılın ilk üzümü. Evet, yılın ilk üzümünü yiyorum. Gayet güzel. Hafif mayhoş böyle. Güzel güzel. Buradaki tepe 2016 yılında Adrasan orman yangınında yanan bölge. Adrasan orman yangını burada bir felaketti. Çok büyük bir felaketti. Yanan sadece orman değildi. Aynı zamanda pek çok pansiyon, iş yerleri yanmıştı, kül olmuştu. İnsanların emeği, geleceği yok olmuştu. Hem orman yanıyor, hem içindeki canlılar, hayvanlar, geyikler, kuşlar, böcekler hepsi yanıyor. 2016 yılında yandı. Aradan 6 sene geçmesine rağmen hala ağaçlandırma çalışması yapılmasına rağmen ağaçlar çok da büyümüş değil. Bir ormanın, çam ormanının, Kızılçam ormanının toparlanması 100 yılı buluyor. Aklınızda olsun, ormanda ateş yakmayın. Arabayla giderken yola sigara izmariti atanlar görüyorum. Antalya gibi bir yerde. Araçların penceresinden sigara izmaritini, yanan sigara izmaritini fırlatıp atıyorlar. Bu da böyle. Tabii sallayacak birisi lazım bir de.
Çok güzel bir teras. Tam böyle denize karşı. Adrasan'da sabahlar böyle oluyor işte. Dedim ki bir sahile ineyim. Hem sizinle sohbet edelim. Hem de birazdan Adrasan'dan ayrılacağız. Adrasan'ı da biraz anlatayım dedim. Hani diyeceksiniz ki ben hep denize mi gireceğim Adrasan'da? Ben denizden sıkılırım ki öyle olabilir. Her gün denize gir insan sıkılabilir. Farklı bir aktivite ister. Adrasan'da bunun için de aktiviteler var. Bunlardan en büyüğü tekne turları. En kolay yapabileceğiniz şu arkadaki tekneleri görüyorsunuz ya. İşte sabahleyin 8.30-9 gibi oraya gideceksiniz. Veya bir gün önceden gidip oraya soracaksınız. Oradan işte Suluada'ya, Sazakkoyun'a, onun gibi yerlere tekneler kalkıyor. Tekne turları yapılıyor. O tekne turlarıyla güzel bir aktivite gerçekleştirebilirsiniz. Suluada tekne turunu ben tavsiye ederim ilk etapta. Buralara kadar gelmişken Suluada'yı görün isterim. Suluada tekne turu nasıl bir şey derseniz işte böyle bir şey. Birkaç tekne hareket etti ve kendisini kurtardı. İşte bu akıntılar sayesinde Suluada'nın denizi çok temiz ve berrak kalıyor. Bundan süzülen güneş ışığı mavi renk tonlarını yüklenerek mağaranın tavanına vuruyor. Bunun vermiş olduğu etkiyle manzarayı da seyre daldık. Nasıl? Suluada tekne turunu beğendiniz mi? Kısaca özet geçmek istedim tekne turunu. Sazakkoyu turunu biz daha yapmadık. Umarım bir dahaki gelişimizde yaparız. Bu geldiğimizde tekne turu yapamadık. Bir de burada dalış aktiviteleri oluyor. İsterseniz tüplü dalış dediğimiz o scuba diving yapabiliyorsunuz. Bunu yapmak için de sertifikanız olmasına gerek yok. Hoca eşliğinde Discovery denilen küçük keşif turlarını yapabiliyorsunuz. O da güzel, tavsiye ederim. Benim yıldızım var. Ben başka yerlerde dalış yapıyordum. Hani dalış videolarında var, görmüşsünüzdür. Bir de buradan Likya yolu geçiyor biliyorsunuz. Likya yoluyla günübirlik bir yerlere gidebilirsiniz. Buradan isterseniz Musa Dağı'na çıkabilirsiniz Likya yoluyla. Musa Dağı'nı aşıp Olimpos'a inebilirsiniz. Ama yürüyüş neredeyse bir gün sürüyor. Veya şu taraftan Gelidonya Feneri'ne doğru gidebilirsiniz. Bu şekilde yürüyüş parkurları da var. Hani çok sayıda işletme olan bir yer. Herkese hitap edebilen bir yer. Hani çok lüks, pahalı restoranlar da var. Hani bizim gibi böyle bütçesi düşük olanlara göre bir yerler de var. Yani her keseye uygun bir yerler var. Ama genel olarak tabii ki de Antalya'nın bir seviyesi var biliyorsunuz. Fiyatlar biraz yüksek. Yani ne yaparsanız yapın artık bu devirde ekonomiyi tutturamıyoruz. Dedim ne oluyor ya? Günaydın. Günaydın. Ay. Sahilde böyle ücretsiz duşlar var. Denize çıktıktan sonra duş alabiliyorsunuz. Ve ücretsiz tuvalet de var şu karşıda. Bu otoparkta belediyenin otoparkı. Gün boyu 25 lira. Bu bilgileri not almakta da fayda var. Üstümde arı geziyor. Kocaman bir arı. Sokacak aşkım, iğnesini dayıyor. Sıcak sıcak geziyor. Umarım sokmaz ya. Ne yapacağımı bilemiyorum. Üfleyeyim mi? Buraya gelirken güneş kremlerinizi, dalış gözlüklerinizi veya maskelerinizi, deniz ayakkabılarınızı, sandaletlerinizi unutmayın. Bol güneşli günler diliyorum. Herkese iyi gezmeler olsun. Umarım sizler için güzel bir gezi olmuştur. Çünkü bizim için çok güzel bir gezi oldu. Görüşmek üzere.